Dedeler merhaba. 2026'ya girdik. Umarım sağlığınız, saatiniz iyidir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suno'ya abone olduğumuz zaman o küçücük harflerle yazılı olan sözleşmeye hepimiz evet diyoruz. Fakat Suno bizden neler istiyor? Hak olarak bizlerden neler talep ediyor? Biz Suno'dan neler talep ediyoruz? Okumadığımız için hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü sorularda bana en çok sorduğunuz soru: abi Suno'da şarkı üretsem telif yer miyim? YouTube'a yüklesem, Spotify'a yüklesem para kazanabilir miyim? Parçam telif yer mi? Suno'da yaptığım her şarkı abi remixlenebilir mi? Başkası kullanabilir mi? Gibi bir sürü sorular soruyorsunuz. Ben sizler için o küçücük harflerin detaylı bir şekilde inceledim. Zaten biliyordum ama sizler için bu 6 Kasım 2025'te yayınlanan sözleşmeyi yeniden inceledim. Hadi gelin bakalım başımız yanmasın diye Suno bizden ne haklar talep ediyor? Biz Suno'dan ne haklar talep ediyoruz? Gelin beraber inceleyelim. Öncelikle Suno'nun böyle minnacık yazdığı, ben tabii sizler için büyüttüm ama bu şekilde yazdığı bir sözleşme var ve Suno'ya abone olur olmaz ücretli ya da ücretsiz bu sözleşmeyi kabul etmiş oluyoruz. Bizim için önemli olan detayları ayıkladım. 6-7 madde bizim için yeterlidir diye düşünüyorum. Sizlerle bunları tek tek inceleyelim. Hadi gelin birincisiyle başlayalım. Buraya hem İngilizcesini hem Türkçesini yazdım. Bizim için önemli olan birinci maddede aslında demek istediği şey şu: kurallara uyduğunuz sürece ücretli üye iseniz Suno'da yaptığınız tüm mülkiyet haklarını Suno size verir diyor. Ücretsiz iseniz çıktıları sadece kişisel, ticari olmayan ve dahili kullanım için Suno lisanslar diyor. Aslında ne demek istiyor? Eğer abone değilsen, Suno'da bir şarkı yaptıysan, buradaki bir planlardan hiçbirine abone olmadıysan, yaptığın hiçbir şarkıdan ne YouTube'dan ne başka platformlardan para kazanamazsın diyor. Üye olursan tüm hakları sana veririm diyor. Bundan ticari hak olarak para kazanabilirsin diyor. O yüzden de ne yapıyoruz abicim? Yani parayı veren düdüğü çalar diyorsun o. Sonra yaptığın bütün parçaları istediğin yerde kullanabilirsin diyor. Madde madde ilerleyince detaylar kafanıza daha da net oturacak. Peki şu soru var. Abi ben ücretsiz planda bir şarkı yaptım. Bu şarkı inanılmaz hoşuma gitti. Çok güzel oldu. Fakat ben bunu yayınlamak istiyorum. Ücretsiz planda yaptığın için yayınlarsan telif hakkı Suno'ya ait. Sonra parçayı beğendiğin için Suno'ya üye olun. O zaman lisans senin mi? O zaman da lisans senin değil. Çünkü sen onu ücretsiz versiyonda ürettin. Yapay zeka sana ücretsiz versiyonda verdi. Gelelim ikinci maddeye. Burada çok büyük bir tuzak var. Hemen okuyorum ikinci maddeyi ise. Başka bir kullanıcının yüklediği içeriği remixleyerek oluşturulan çıktıların mülkiyeti Suno'ya ait. Hangi üyelik türüne sahip olursanız olun, ister pro ol, ister premier ol, ister ücretsiz ol, bu içerikler için size sadece ticari olmayan kullanım hakkı verir. Yani ne demek? Bir arkadaş şarkı yapmış diyelim. Örneğin benim yaptığım şarkı olsun. Beğendiniz bu şarkıyı. Tuttunuz bunu remixlediniz. Buradan bastınız. Çünkü biliyorsunuz Suno'da herkes şarkılarını paylaşıyor ve siz o şarkıyı beğenip remixleyebilirsiniz. Remixlerseniz Suno asla size ticari bir kullanım hakkı vermiyor. Tamamen kendinde saklı tutuyor. Ya da o parçayı yapan kişiye ait oluyor o şarkı. Peki ne yapacaksın? Benim bu şarkımı buradan kimse remixlemesin ya da benim bu şarkımı kimse görmesin diyorsan önce bir paylaşmayacaksın. İki buraya geleceksin abicim. Buradan visible permissions'a geçeceksin. Hemen bunu kapatacaksın. Hello Remix'i kapatacaksın ve kimse senin şarkını artık remixleyemeyecek ve tüm kullanımları sende kalacak ki başkaları da senin parçalarını alıp remixlemesin. Bu tamamen size kalmış bir seçenek arkadaşlar. Benim parçalarımı dünyadaki herkes remixlesin diyorsan açabilirsin. Bu bilgiyi unutmayın. Başkasının parçasını alıp değiştirip işte ben daha güzel yaptım, daha güzel oldu, oradaki kickleri kullandım, oradaki melodileri biraz değiştirdim, harmanladım dersen Suno buna asla izin vermiyor. Çünkü ana şarkıdan yola çıktığını bildiği için bu konuda sana ticari kullanım hakkı vermiyor. Sen de bu şarkıyı bir yere yüklediğin zaman hem telif yersin hem de şarkıdan ticari kullanım hakkı elde edemezsin. Gelelim üçüncü maddeye. Şartları ihlal etmeniz veya bir üçüncü tarafın sanatçının haklarını çiğnemeniz durumunda doğacak tüm zararlarda Suno'yu tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. Yani ne demek istiyor? O kadar önemli ki. Bizler cover yapmak için ünlü sanatçıların şarkılarını buraya yüklüyoruz dediler. Ne demek bu? Tarkan'ın atıyorum Kuzu Kuzu şarkısını yükledin. Cover yaptın. Sen buraya şarkıyı yüklerken Suno'ya aynı zamanda şu izni veriyorsun. Benim yüklediğim parçayla yapay zekayı eğit. Bu şarkı bana ait. Bu şarkı bana ait olduğu gibi sözler bana ait. Evet, çoğu zaman Content ID'den Suno özellikle şimdi Tarkan Kuzu Kuzu örneği belki çok fazla oldu ama oldu da yakalamadığını varsay. Yükleyebildiğini düşün. Ya da birkaç sözlerini çıkarttın yükledin. Melodiyi yükledin. Tuttu bu şarkıyı Arjantin'de, tuttu bu şarkıyı Brezilya'da birine verdi diyelim. Benzer melodisi, Kuzu Kuzu'nun benzer melodisi
Brezilya'da evinde bilgisayarında Suno'da takılan bir arkadaşa bu şarkıyı verdi. Ve bu şarkı Brezilya'da patladı. Tabii ki Tarkan gibi ünlü bir isim olduğu için oradaki şarkıyı YouTube'a yükler yüklemez Mesan muhakkak telifi koyacaktır. Ama burada Suno zarar görmeyecektir. Bu şarkıyı sen yüklediğin için Suno'ya burada ne diyor? Suno'yu tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. Yani Suno hiçbir şekilde bununla muhatap olmaz. Parçayı hangi bilgisayardan kim yüklediyse, hangi kullanıcı yüklediyse sorumlusu o kişidir. Yani Mesan bana dava açamaz, Tarkan bana dava açamaz. Kime açar? Şarkıyı yükleyen kişiyi açar. Ve Suno bundan hiçbir şekilde bir zarar ödemez. Avukat masraflarına kadar ihlal ettiğinizde sanatçının tüm haklarını çiğnediğin sürece tüm masrafları sen ödersin. O yüzden birilerinin şarkılarını yüklerken arkadaşlar 2 kere düşünün derim. Buraya yükleyip de büyük riskler almayın. Gelelim 4. maddeye. En çok sorduğunuz sorulardan da bir tanesi buydu. Bu maddeyi o yüzden aldım dediler. Abi benim kredim siliniyor, sonra ne olacak, bu kredi yeniden yüklenecek mi? Maalesef Suno'nun böyle bir olayı var. Ücretli abonelikle size verilen kredilerin süresi o ayki ilgili aylık abonelik döneminde sonunda bitiyor ve yeni baştan yeni kredi yüklüyorlar. Bir önceki kredini kullansaydın diyor. Adam diyor ki ister kullan ister kullanma, beni bağlamaz diyor. Gelelim 5. maddeye. Bu da çok önemli bir madde. Bu da bizi ilgilendiriyor. Yapay zeka ile üretilen içerikler için telif hakkı koruması gelişmekte olan bir hukuk alanıdır. Suno çıktılarının telif hakkına konu olabileceğini garanti etmez diyor. Aslında ne demek istiyor? Yani tabii Türkçesini bu şekilde çeviriyor ama yani şarkıların içinde dediler kimsenin duymadığı dijital imzalar var. Yani ben bu şarkıyı yaptım. Bu şarkı tamamen bana ait. Ben hiç yapay zeka kullanmadım gibi yalanları asla kabul ettiremezsiniz. Çünkü her birinin altında dijital imza koyuyorsun. Bunu bilerek yapın. Yani diyemezsin ki ben bunu Suno'da yapmadım. Ben bunu DAW programında yaptım. Ya da ben bunun gitarlarını canlı çaldım. Ya da ben bunun bağlamasını canlı çaldım. Ya davulları ben yazdım. Bu tarz yalanlar başınıza büyük belalar açar dediler. Söyleyeyim sizlere. Çünkü Suno bundan sonra bütün her şeyin altına dijital imza koyuyor. Peki ne yapabiliriz? Abicim fikri aldın. Git DAW programında birebir aynı davulu kendin çal. Ya da git oradaki gitarları bir arkadaşına çaldır. Ya da orada hoşuna giden yaylıları tamam kullan ama oradaki yaylıları kullandığını yalan söyleme. Bayağı Suno'da kullandığını söyle. Evet yazmak zorunda değiliz. Altında açıklamalarda YouTube'a yüklediğim zaman bunu yapay zekayla Suno'da yaptım yazmak zorunda değilsin. Çünkü Pro plan satın aldığın zaman yazmayabilirsin. Öyle bir hakkın var. Tamamen yapay zekanın yaptığı bir şeyi yüklemeyin bir yere. Her şeyi o yaptıysa, sözü yapay zeka yazdıysa, müziği yapay zeka yaptıysa ve sen kendinden hiçbir şey katmadıysan zaten bunu platformdan o kadar büyük algoritma sistemi var ki az önce de söylediğim gibi dijital imzalar var ki anında yakalayıp parçalarınızı silerler. Evet ilk başta belki yakalanmıyor gibi gözükürsünüz ama yani bunu Suno haklarını size de verse bunu YouTube'da yüklemeyebilir, Spotify'da yüklemeyebilir, Apple Müzik de yüklemeyebilir. O yüzden burada parçalarınızı üretirken biraz da kendinizden bir şeyler katmaya dikkat edin. Ya en azından birkaç akor basın, bilmiyorsanız kendi vokalinizi yapın. Ya o da yoksa bir arkadaşınıza küçücük bir gitar solosu çaldırın. Her şeyi o yapay zekaya bırakmayın. Her şeyi yapay zekaya bıraktığınız zaman sözlü yazdığını da o biliyor. Melodiyi yaptığını da biliyor. Asla kandıramıyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili çok sıkı önlemler aldılar. Spotify milyonlarca şarkı sildi. Apple Müzik keza öyle. YouTube'da yakalanıyor telifler. O yüzden bunlara dikkat edin. Yalan söyleme kardeşim. Ben seni yakalarım. Dijital imzamı oraya koyuyorum diyor. Bunu bilerek üretin içeriklerinizi. Gelelim 6'ya. Suno hesabımızı silme hakkını saklı tutuyor arkadaşlar. Kullanıcı içeriğimizin ve çıktılarımızın kopyalarını saklamak tamamen bizim sorumluluğumuzda. Yani ne demek? 2-3 ay girmedin Suno'ya, hiç kullanmadın. Suno hesabını silebilir. Tuttun ünlü bir sanatçının sesini klonlamaya çalıştın ve Suno bunu yakaladı. Anında hesabını bloke edip silebilir. Ünlü bir şarkıyı yüklemeye çalıştın. Bir 15 kere 20 kere yaptın bunu. Sürekli Suno sana error verdi, hata verdi, content ID yakaladı. İşte sürekli telif uyarısı verdi ama sen ısrarla devam ettin. Bu adam kötü niyetli deyip senin bütün hesabını silebilir. Hesabını silerse de bugüne kadar ürettiğin hiçbir parçayı hem kullanamazsın hem de indiremezsin. O yüzden hani elbet böyle bir şey hiçbirimizin yapmayacağını düşünüyorum. Muhakkak beğendiğiniz şarkılarınızı arşivleyin. Ya, alakasız bir şey olur. İnternet serverı bile çökse parçalarınızı indiremezsiniz. O yüzden bütün sorumluluk size ait oluyor. Ürettiğiniz parçaları hem indirin hem de düzgün kullanın ki aboneleriniz iptal olmasın. Dediler ve de şöyle bir not almıştım. Bunu da çok soruyorsunuz. Bunu da söyleyeyim.
söyleyeyim size. Cover konusunun telifi ve anonim telif konusu. Arkadaşlar istediğiniz şarkıya cover yapabilirsiniz. Evet, hazırda var olan bir anonim türküyü başkasının yaptığı aranjeyi yükleyerek yapmayın. Kendiniz bir şeyler oluşturarak yapın. Başkasının aranjesini buraya yüklediğiniz zaman oradaki waveformları ister sesini transpoze et, ister BPM'ini yavaşlat, ister hızlandır, istersen başka birkaç bir şey ekle. Kesinlikle yakalar abicim. Hem Spotify yakalar, hem YouTube yakalar, hem diğer platformlar yakalar. Çünkü waveformları değiştiremiyorsunuz. Waveformlar aynı. Aynı Suno'nun dijital imzası gibi o aranjörün de yapmış olduğu o waveformları istersen BPM'ini 10 BPM yavaşlat, istersen 30 BPM yavaşlat ya da tonunu la'dan do'ya çek, re'ye çek. Hiç fark etmiyor. Direkt yakalar arkadaşlar ve bu şekilde yaptığınız emek boşa gider. Harika bir iş çıkartırsınız ama orada küçücük bir gitar solosunu kullanırsınız. Hoşunuza gider ya da oradaki yürür riff'i kullanırsınız. Bu da yaptığınız emeği boşa harcar. Yazık günah, parçanıza telif yersiniz. Anonim türküdür, ben niye telif yiyorum demeyin. Anonim türkünün yapmış olduğu o aranjörün parçasından yola çıkarak buraya yükleyip cover yaptığınız için anında yakalarsınız. Evet, Suno size izin verebilir, anonim türkü olduğu için yükleyebilirsiniz ama başkasına ait aranjörün referansı olduğu için anında telif yersiniz. Bu konuyu da çok soruyorsunuz bana. Abi işte sözünü değiştirsem olur mu? İşte bilmem nesini değiştirsem olur mu? Oradaki gitar melodisini değiştirsem olur mu? Olmaz. Baştan sona kendin üretirsen o zaman kafan rahat abicim. Aç anonim bir türküyü, oku, üstüne yap aranjeni. Hiç başkasının aranjesini kullanmadan, ya sesim kötü okuyamam hocam, sesin kötü de olsa oku. Sonuçta yapay zeka onu düzelterek okuduğu için kafan rahat eder. Rahat rahat aranjeni yaparsın. Yapay zeka ile parçanı üretirsin. Kanalına yüklersin. Ben de böyle bir şarkı yaptım diye kendin hem sevinirsin, hem mutlu olursun, hem eğlenirsin. Para kazanmak istiyorsan da kanalında para kazanmaya çalışırsın. Ya da bir belgesel müziği yaparsın. Her şeyi yapabilirsin. Anonim türküyü de bu şekilde kullanabilirsin. Bu konulara dikkat edin. Sakın başkalarının şarkılarını, başkalarının aranjelerini özellikle buraya yükleyerek kendinizi zor durumlara düşürmeyin. Umarım kafanızdaki soru işaretlere bir nebze cevap bulmuşumdur. Dikkatli olmakta fayda var. 2026 hepinize sağlık, sıhhat, bol kazanç, bol para, bol mutluluk. Ne istiyorsa gönlünüzce Rabbim onları versin. Allah'a ısmarladık. Kendinize çok iyi bakın.